15 Nisan 1452'de İtalya'nın büyüleyici Toskana bölgesinde taç yaprakları arasından doğan bir yıldız, insanlık tarihine damgasını vuracak bir dehanın, Leonardo di Ser Piero da Vinci'nin vücut bulduğu anı müjdeledi. Vinci kasabasındaki sıradan bir evde olağanüstü bir zihin dünyaya gözlerini açarken kimse onun gelecekteki başarısını tahmin edemezdi. Kendisi sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda uçma hayalleri kuran bir mühendis, karmaşık anatomik yapıları en ince ayrıntısına kadar çizen bir araştırmacıydı. Efsanevi tabloların arkasındaki düşünsel derinlik, onu yüzyıllar boyu sürecek bir ilham kaynağı yapacak ve düşünce dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir etki bırakacaktı. Leonardo di Ser Piero da Vinci, 14 Nisan 1452 tarihinde İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan Vinci kasabasında dünyaya geldi. Leonardo'nun doğumu, Rönesans'ın maalesef karanlık ve cehaletle geçen dönemlerinde bir ışık kaynağı olacağının habercisiydi. Babası Piero, Vinci'nin saygın bir noteri, annesi Caterina ise genç bir hizmetçiydi. Bu üçgen, Leonardo'nun yaşamının temel taşlarını oluşturacak kilit unsurları barındırıyordu. Leonardo'nun aile yapısı hayatının geri kalanında etkileyecek önemli bir faktördü. Babası Piero, Leonardo doğduğunda Caterina ile evlilik dışı bir ilişki yaşamıştı. Leonardo henüz bebekken annesi onu terk etti ve babası Piero, Leonardo'yu büyütmek için önemli adımlar atmadı. Leonardo, Piero'nun yanında büyüyerek ailesinin iyi maddi durumundan faydalandı. Vinci kasabası, kırsal güzelliğiyle çevrili, zengin bir ekosisteme sahipti. Ve bu çarpıcı çevre, genç Leonardo'nun meraklı ruhunu besleyerek hem ilham kaynağı hem de laboratuvar olacaktı. Henüz çocuk yaşta doğanın gizemlerine olan tutkusuyla dikkat çeken Leonardo, çevresindeki yaşamı derinlemesine incelemeye başladı. Bu dönemde doğanın sunduğu her ayrıntı ona bir keşif fırsatı gibi görünüyordu. Kelebeklerin zarif kanatları, karıncaların sosyal yapıları ve hatta su üzerindeki yansımalarda gördüğü oyun ona sürekli yeni sorular sorduruyordu. Bu canlılar nasıl uçuyor ve doğada her şeyin bir amacı var mı? İşte bu tür sorgulamalar onun düşünce dünyasını şekillendiren temel taşlarıydı. Genç Leonardo'nun doğaya olan bu merakı ona gözlem ve deney yapma yetisini kazandırdı. Yalnız başına geçirdiği saatler boyunca doğal yaşamı incelemek için defterine çizimler yapardı. Gözlemlediği canlıların detaylarını kaydederdi. Leonardo'nun sanatında olduğu gibi incelemelerinde de ayrıntılara verdiği önem büyüktü. Kendi elleriyle topladığı bitki örnekleri ve doğanın sunduğu küçük canlılar onun için birer laboratuvar ortamıydı. O yıllarda en büyük destekçisi babası Piero olmaktaydı. Piero, genç oğlunun bu merakını gördü ve ona öğrenme yolculuğunda destek oldu. Sanat ve edebiyatla iç içe bir ortamda büyüyen Leonardo, ebeveynlerinden aldığı cesaretle çevresini keşfetme arzusunu daha da ileriye taşıdı. Piero'nun oğlunun yeteneklerini ve
potansiyelini fark etmesi Leonardo'nun eğitiminde önemli bir dönemeç oldu. Sağladığı maddi destek ve yol göstericiliği Leonardo'nun hayatında iz bırakan bir güç haline geldi. Doğa ve böcekler üzerindeki gözlemleri hem sanatsal yaratıcılığını hem de bilimsel bakış açısını geliştirirken onu anlamaya çalıştığı dünyayı daha iyi kavrayabilmesi için önemli bir zemin oluşturdu. Genç yaşta yaptığı ve not aldığı deneyler arasında çeşitli böceklerin ve bitkilerin anatomisini incelemek, onların evrimsel süreçlerini sorgulamak ve doğanın işleyişine dair notlar tutmak yer alıyordu. Örneğin bir örümceğin ağına olan hayranlığıyla birlikte onun yapısını ve işlevselliğini dokümante ederek daha sonra bu bilgiyi sanatında nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladı. Doğaya olan merak o kadar ağır basmıştı ki hatta kendisi için küçük bir gözlem evi kurmuştu. Burada zaman zaman mikroskopi ve gözlem yapma deneyleri gerçekleştirdi. Her bir gözlemi ona yeni bir bakış açısı kazandırdı ve doğal dünyanın karmaşık yapısını anlamasına yardımcı oldu. Bu yıllarda hayalini süsleyen uçma arzusu sahip olduğu bilgiyle birleşerek onun daha büyük hayallerine doğru attığı ilk adımları şekillendirmeye başladı. Yüzyılın en büyük dahisi olarak anılan Leonardo da Vinci'nin hayatının dönüm noktalarından biri genç yaşında Floransa'ya taşınmasıydı. 1466'da 14 yaşındayken ailesinin yanından ayrılıp bu kültürel ve sanat cennetine adım atması hem sanat hem de bilim dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir yolculuğun başlangıcını müjdeledi. Floransa o dönemde Rönesans'ın kalbi olarak biliniyordu. Sanatçılar, bilim insanları ve düşünürler burada bir araya gelerek bilgi ve yaratıcılığın sınırlarını zorladıkları bir ortam oluşturuyorlardı. Leonardo bu heyecan verici atmosferin içine girdiğinde tutkulu bir keşif ruhuyla doluydu. İtalya'nın kültürel kalbinde geçirdiği bu yıllar ona yalnızca sanatsal bir eğitim sunmakla kalmayacak, aynı zamanda düşünce dünyasını genişletecek ve fikirlerinin özgürce dolaştığı bir platform olacaktı. Floransa'daki hayatı boyunca Leonardo eğitiminde Verrocchio'nun ünlü atölyesinde başladı. Usta sanatçı Andrea del Verrocchio dönemin en tanınmış isimlerinden biriydi ve atölyesi çok sayıda genç sanatçının eğitim aldığı bir okul gibiydi. Leonardo burada basitlikten karmaşıklığa, doğanın özünü yakalamaktan figüratif sanatın inceliklerine kadar birçok alanda derinlemesine eğitim aldı. Verrocchio'nun yönlendirmeleri Leonardo'nun yeteneklerini daha da parlatırken ona gözlem yapmanın ve deneyimlemenin önemini de öğretti. Leonardo, öğrenme tutkusu sayesinde zamanla kendine özgü bir yöntem geliştirdi. Doğayı ve çevresini gözlemleyip detaylı notlar alarak ve sürekli çizim yaparak bilgilerini pekiştirdi. Kendi kendine yaptığı deneyler ve gözlemlerle duyularını açarak düşünme ve öğrenme becerisini geliştirdi. Her ne kadar ustası Verrocchio'nun yanında gelişim gösterse de Leonardo'nun direnişi, eleştirileri ve bağımsız düşünce yapısı onun sanatına ve bilimsel yaklaşımına büyük katkılar sağladı. Bu dönemdeki eğitim yılı genç Leonardo'nun dehasının tarihi imkansız filizlenmelerini sağladı.
Gözlemciliği, yaratıcılığı ve öğrenme isteği onu sadece bir sanatçı olmaktan öte, farklı disiplinlerle yol alan çok yönlü bir dahi haline dönüştürdü. Floransa'nın göz alıcı sokaklarında dolaşan bir genç sanatçı, kalbinde taşıdığı hayalleri ve zihninde şekillendirdiği düşünceleriyle geleceğe adım atıyordu. Leonardo'nun ilk önemli eserlerinden biri 1472 yılında yaptığı Aziz Hieronymus tablosuydu. Bu eser genç sanatçının resim tekniklerini henüz başlama aşamasında bile ne kadar derin ve etkileyici olabileceğini gösteriyordu. Çizgilerin yalınlığı ve renk tonlarındaki incelik izleyicilerin duygularına hitap etmeyi başarmıştı. Yalnızca bir resim yapmamış, aynı zamanda bu eser Leonardo'nun ruhunu yansıtan, insanın içsel dünyasını yakalayan bir portre haline gelmişti. Aynı dönemde Leonardo, İsa'nın vaftizi üzerine çalışmaya başladı. Bu eser, onun sanat anlayışını ve ustalığını sergileyen önemli bir başyapıt olarak kabul edilmektedir. Leonardo, bu eserdeki kompozisyon ve detaylarla dini ve temayı sosyal yorumla harmanlayarak o zamanın sanatsal diline ve yeni bir derinlik kazandırdı. Onun tarihsel ve dinsel figürlerle oluşturduğu karakter ilişkileri dönemin izleyicilerine farklı bir perspektif sunuyordu. 1480'lerde Leonardo da Vinci'nin sanatsal kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşandı. Floransalı tüccar Giovanni de Medici yükselen etkisini sürdürmek adına sanatçılarla yakın ilişkiler kurmaya özen gösteriyordu. Leonardo bu dönemde Medici ailesinin himayesi altında projelerde büyük bir ivme kazandı. Leonardo'nun Medici dönemindeki en önemli projelerinden biri The King St. John adlı eseriydi. Bu tablo, Giovanni de Medici'nin akıl hocası olan, yukarıda yer alan önemli dini temaları işlediği figürleri içeren bir kompozisyon olarak düşünüldü. Bu eser, Leonardo'nun perspektif, ışık ve gölge kullanımı konusundaki ustalığını gözler önüne sererken, dini figürlerin insani duygularını yansıtma yeteneğini de sergilemekteydi. Kariyerinin bu aşamasında Leonardo'nun etkisi sadece sanatsal çevreleriyle sınırlı kalmadı. Dönemin aristokratları ve üst sınıfları onun eserlerini almak için birbirleriyle adeta yarışıyordu. Bu onun toplumdaki statüsünü ve sanatına duyulan ilgiyi şaha kaldırmıştı. Daha bir gençken Leonardo belirli bir prestij kazanmış ve tanınmaya başlanmıştı. Gözlem yeteneği ve yaratıcılığı ona zengin bir müşteri portföyü sağladı. Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin en tanınmış tablosu olarak sanat tarihinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. 1503-1506 yılları arasında yapılan bu eser, onun gözlem gücünün ve resim tekniklerinin bir ürünüdür. Mona Lisa'nın gizemli gülümsemesi izleyicileri yüzyıllar boyunca büyülemiş ve tartışmalara yol açmıştır. Leonardo bu tabloda sfumato tekniğini ustaca kullanarak yumuşak geçişler ve derinlik etkisi yarattı. Mona Lisa'nın arka planındaki manzara tablonun ruhunu tamamlayarak izleyiciyi içine çeken bir atmosfer oluşturur. Leonardo'nun detaylara verdiği önem, tıpkı bir bilim insanı gibi insana ve doğaya dair derin gözlemler yapmasını sağlamıştır.
Bir diğer başyapıtı Son Akşam Yemeği. Dini bir sahneyi son derece dinamik şekilde ortaya koyar. 1495-1498 yılları arasında Santa Maria del Grazie Manastırı'nın yemekhane duvarına yapılan bu tablo, İsa'nın son akşam yemeğinde yaşanan duygusal anı yansıtır. Leonardo kompozisyonu, figura ve hareketlerle ustaca düzenleyerek her bir karakterin duygusal durumunu izleyiciye aktarır. Jesus'ın ortada yer aldığı bu en önemli an, onun yanındaki 12 havarinin farklı tepkileriyle derinleşir. Merak edilen bir diğer detay ise bu eserde kullanılan perspektif tekniğidir. Leonardo, mekandaki derinliği ustaca yakalayarak izleyiciyi hikayenin içine çeker ve onlara zamanın durduğu bir an sunar. Leonardo, anatomi üzerine yaptığı detaylı incelemeleri ve çizimleriyle insan vücuduna dair bilgi birikimini derinleştirdi. Cesetlerin anatomik yapısını inceleyerek elde ettiği veriler, dönemin tıbbi bilgilerinin ötesine geçti. Örneğin Leonardo'nun insan vücudunun anatomisi üzerine yaptığı çizimler, kasların, organların ve iskelet yapısının mükemmel bir şekilde gösterimidir. Özellikle kalp ve damarlara dair çizimleri o dönemdeki anatomik bilgilerle karşılaştırıldığında son derece ileri düzeydeydi. Kafa yapısını, sinir sistemini incelemesi ve işlevinin detaylarını çizimlerinde ustalıkla anlatması onu anatomik alanda öncü bir figür haline getirdi. Leonardo'nun mühendislik tasarımları onun teknik zekasının bir başka önemli örneğidir. Yüzlerce yıl önce savaş ve ulaşım sistemlerini dönüştüren tasarımlar yarattı. Onun en ilgi çekici icatlarından biri uçan makineler üzerine yaptığı çalışmalardı. Da Vinci kuşların uçuşunu gözlemleyerek insanın etkili bir şekilde havalanabileceği makineler tasarladı. Bu görüntüler modern havacılığın ilk adımları olarak kabul edilebilir. Tasarladığı helikopter biçiminde döner kanat mekanizması, ağırlığı sadece doğanın itiş gücüne bağlı olan bir yapıydı. Aynı şekilde yine uçuş arayışlarına dair tasarladığı uçan balon fikri, bilimsel düşüncesinin sınırlarını zorlayan bir başka örnektir. Leonardo, mekanik aletleriyle de ilgisini bir adım öteye taşıdı. Sualtı kaynağı için tasarladığı mekanizma veya zırhlı araç görünümünde bir savaş aracı gibi icatları, mühendislik alanındaki yenilikçi yaklaşımını ortaya koymaktaydı. Tasarladığı bu zırhlı araçlar savaşta kullanılmak üzere tasarlanmış, düşmanın kurşunlarına karşı etkili bir şekilde koruma sağlayacak şekilde düşünülmüştü. Bu tasarım, geleceğin savaş teknolojisine dair önemli bir örnek teşkil eder. Leonardo, doğayı derinlemesine inceleyerek onun işleyişine dair bilinmeyen sırları açığa çıkarmayı hedeflemiştir. Onun gözlem yeteneği öylesine güçlüydü ki bir yaprağın damarsal yapısını veya bir kuşun uçuşunu incelerken aslında doğanın yasalarını ve kurallarını anlamaya çalışıyordu. Doğa her şeyin öğretmenidir derken ona olan hayranlığını ve öğrenmenin sürekli bir yolculuk olduğuna olan inancını ifade ediyordu. Leonardo'nun bu anlayışı bilimsel düşüncenin temellerini atarken gözlem ve deney yapmanın önemini de vurgulamıştır. Da Vinci'nin en çarpıcı düşüncelerinden biri sanatın bir yansıma değil, doğanın bir taklidi olduğuydu.
Sanat doğanın bir çağrısıdır diyerek sanatı sadece bir estetik ifade olarak değil, aynı zamanda doğanın derin yasalarını anlamak için bir araç olarak görmekteydi. Bu felsefi bakış açısı onun birçok eserine yansıdı. Özellikle Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi eserlerinde doğanın ve insanın psikolojisinin karmaşık bir şekilde bir araya geldiğini gösterir. Her fırça darbesi doğanın güzelliklerine ve insani duygulara dair derin bir anlayış ürünüdür. Leonardo'nun merakın gücünü vurgulayan bir diğer öne çıkan düşüncesi ise öğrenmeye olan arzusuydu. Öğrenmek hazzın en değerli biçimidir derken onun aslında insanlığın gelişiminin önündeki en büyük engelin cehalet olduğunu savunduğunu görebiliriz. Öğrenmeye olan bu açlığı onu sürekli yeni alanlara yönlendirirdi. Matematikten mekaniğe, boyama tekniklerinden anatomik incelemelere, birçok şeye kadar çeşitli konularda derin bir merakla ilerledi. Bu öğrenme isteği onu hem sıradan bir sanatçıdan hem de modern bilimin babalarından biri haline getirdi. Öne çıkan bir diğer düşünce ve felsefi yaklaşım doğa ile insan arasındaki ilişkinin önemidir. Leonardo, insanın doğayla olan bağına dair, insan doğanın bir parçasıdır, incelemeden ve içselleştirmeden var olamaz diyerek doğanın döngüsünde insanın yerini sorguladı. Bu yaklaşım onun doğa gözlemlerini ve incelemelerini anlamlandırmaya yardımcı oldu. Kendi el yazmalarında sıkça doğa ile insanın uyumunu vurgulayan notlar bıraktı. Örneğin suyun hareketini ve atmosferin dinamiklerini anlamak için yaptığı deneylerle bilime ciddi katkılarda bulundu. Düşlediği mekanik aletler ve icatlar onun düşünce dünyasının bir başka örneğidir. Kendi hayal gücünden yola çıkarak tasarladığı uçan makineler, sualtı araçları ve askeri donanımlar onun bilimin sınırlarını zorladığını gösterir. Rönesans'ın efsanevi figürü Leonardo da Vinci hayatının son yıllarında ne yazık ki bedensel zorluklar ve yaşlanmanın getirdiği sıkıntılarla yüzleşti. Onun hayat yolculuğu 1452 yılında İtalya'nın Vinci kasabasında başladı. Yıllar geçtikçe bu sıra dışı dahi sanatı ve bilimi bir araya getiren eserleriyle tüm dünyayı etkileyen bir isim haline geldi. Ancak yaşlılık onun için ne kadar zorlayıcı olsa da Da Vinci'nin zihnindeki yaratıcılığı asla köreltemedi. Hayatının son dönemlerinde Leonardo, Fransa'nın Amboise şehrindeki Closelus şatosunda yaşamış ve burada son yıllarını geçirmiştir. Kendi yaptığı tasarımlar ve projeler üzerinde yoğunlaşarak yaşamının bu son döneminde bile bilime ve sanata katkısını sürdürdü. İtalya'da edindiği tecrübe ve mirası, Fransa sınırlarında yeni bir yaratım gücüyle yeniden canlandı. Leonardo da Vinci, 1519 yılının Mayıs ayında 67 yaşında hayata veda etti. Ancak ardında bıraktığı miras insanlık tarihine damgasını vurmuştu. Düşünceleri birçok bilim dalında ve sanat akımında kalıcı izler bıraktı. Nitekim onun notlarına yer alan mekanik tasarımlar yüzyıllar sonra bile mühendisliğe yön verecek bir ilham kaynağı oldu. Da Vinci'nin bilgeliği sadece sanatsal değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar alanında da yol gösterici bir rol üstlenmeyi başardı. Belki de ölümden sonra bile ruhu meraklı zihinlerde yaşamaya devam ediyor. Her yeni keşifle yeniden şekilleniyor ve ilham vermeye devam ediyor.
İçimizdeki sanatı ve bilim aşkını ortaya çıkarmak için ihtiyacımız olan cesareti bulmamızı sağlıyor. Unutmayın, Leonardo da Vinci'nin hayatında öğrenebileceğimiz en büyük ders, hayal etmekten ve öğrenmekten asla vazgeçmemektir. Bu ve benzeri videolar için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.